Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hünnap sirkesi yapacağım arkadaşlar. Aslında hünnap çok değerli ve çok kıymetli bir meyve. Biz bunu sirkesini değil de yemeye bile kıyamıyoruz. Aldığım hünnaplar erimeye başladılar. Herhalde bu ağacından toplanırken yerlere düşmüş ve berelenmişler. Onun için değerlendirmek istedim. Pazarda bu hünnapları ben çok ucuza buldum. Diptek günü olduğu için uyguna verdiklerini düşünüyorum. Çünkü fiyatı bayağı da ucuzdu. Güzellerini tükettik ama bazıları da böyle çok yumuşamışlar. Şuradan da şöyle size göstermek istiyorum. Bereli oldukları için erimeye başlamışlar. Bunları değerlendirmek istedim. Küçük bir kavanoza sirkesini yapacağım. Ben bu hünnapları önceden 3-4 su yıkadım. Daha sonra da bir sofra bezinin üzerine sererek kuruttum. Meyvenin üzerinde sirke bakterileri oluyor. Yıkayınca bu bakteriler gidiyor. Tekrar bakterilerin oluşması için de meyvenin tekrar kuruması gerekiyor. İçine koyacağım malzemeleri hazırladım. 1 yemek kaşığı toz şekerim, yarım çay bardağı kadar da elma sirkesi var. Gerçekten de çok güzel oluyor. Elimde şöyle bir bidon var. Sert olanlarını bıçakla doğrayacağım. Meyve ne kadar küçük olursa sirkesi de o kadar hızlı oluşur. Bu zaten zamanla kendisi de yumuşayacaktır. Çekirdek yuvarlarından bere almış meyvemiz şurada. Bakar mısınız? Bereli olan kısımlarını, çürük olan kısımlarını da alacağım. Meyveyi temiz bir şekilde bidonuma dolduracağım. Cam kavanozum olmadığı için ben plastiğe yapıyorum. Cam kavanozunuz varsa cama yapın. Düzgün ama içinde eriyenleri de var. Bütün meyvelerimi doğrayacağım, hazırlayacağım. Ezik, çürük olan bölgelerini çıkarttım. Bazıları çok güzel. Şöyle de bir çöpü çıktı arkadaşlar. Kavanozum aşağı yukarı yarıya yakın meyveyle doldurdum. İçerisine 1 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Elinizde bal varsa bal da koyabilirsiniz. Benim elimde olmadığı için şeker koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar sirke koyuyorum. Bu sirke de benim kendi ev sirkem. Elma sirkesi. Bunun da videosu kanalımda mevcut. İçerisine içme suyu dolduruyorum. Musluk suyu kireçli olduğu için musluktan kullanmadım. Kaynamış su da olabilir. Hazır sular da olabilir. Kireçli olmamak şartıyla güvendiğiniz suyu kullanabilirsiniz. Kavanozumu 4 parmak kadar bir boşluk bırakıyorum. Meyvemin etrafında şimdiden sirke sinekleri dönmeye başladı. Üzerine birazcık daha su ilave ediyorum. Meyvemiz 1-2 gün içerisinde asitlenecek ve köpürecek. Bu kadar yeterli. Kavanozumun ağız kısmında 4 parmak kadar bir boşluk bırakıyorum. Kaşıkla da iyi karıştırıyorum. Sirkenin oluşumunda meyvenin ya da koyduğumuz suyun tatlılık oranı çok önemli. 3-4 şekerli çay tadında olmalı. Sirke gerçekten şekeri çok seviyor. İyi karıştırdım. Ben buna elimde sirke anası olmadığı için koymadım. Elinizde sirke anası bulursanız sirke anası da koyabilirsiniz. O zaman sirkemiz daha hızlı olur ve daha keskin olur.
daha hızlı oluşum gösterir. İçerisine hiç sirke anası ya da sirke koymadan da sirke oluyor. Ben denedim ama birazcık daha geç oluyor. Bunu karıştırırken ağaç kaşık kullandıysak meyvelerimiz dibe çökünceye kadar o kaşığı yemeklerde kullanmayalım. Dibe çöktükten sonra zaten karıştırma işlemini bırakıyoruz. Bu meyve aşağı yukarı bir hafta kadar asitlenecek, köpürecek ve bir hafta sonra da meyvelerimiz teker teker suyun altına inmeye başlayacak. Sirkemiz de oluşmaya başlayacak. Şimdi bunun ağzını geçirgenliği olan bir tülbentle kapatıyorum. Herhangi bir sinek, böcek girmesin diye de lastikle sıkı sıkı kapatıyorum. Metal kaşık da kullanabilirsiniz. Metal kaşık kullanarak da çok sirke denedim. Onlar da çok güzel ana yaptılar ve tuttular. Çok güzel keskin sirkelerim oldu. Şimdilik işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Aşama aşama bu sirkemin gelişimini sizlere göstereceğim. Sirkenin kurulum tarihini hatırlamak için de ismini yazdım. Tarihini de atarak yapıştırıyorum. Bu bana büyük bir ipucu oluyor. Bunu havadar, güneş görmeyen, hafif loş bir ortama alacağım. Günde bir defa olmak üzere karıştıracağım. Arada şöyle hareket de ettirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da karıştırmaya yardımcı da oluyor. Dün akşam kurduğum hünnap sirkemi bugün açıyorum. Ne durumda olduğunu görmek istiyorum. Bunu ağaç kepçeyle karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, bir günde bile köpürmeye başlamış. Bu meyvemizin asitlenmeye başladığını gösteriyor. Mutlaka asitlenmesi gerekiyor. Eğer suyunu çok doldurursak da taşmalar olur. Ölçümüz gayet güzel. Günde en az bir defa karıştıralım. Şimdi tekrar üzerini kapatıyorum. Beklemeye alıyorum. Arkadaşlar, hünnap sirkemi kuralı bugün tam 15 gün oldu. Üzerinde bazen keflenmeler oluyordu. Keflenmeleri de temizliyordum. Üzerinde kalıp gibi bir ana tutmuş. Şu güzelliği görür müsünüz arkadaşlar? Bunun meyvesi biraz fazlaydı. Daha büyük bir bidon mika bulamadığım için buna yapmıştım. Herhalde meyve oranının fazlalığından ve tatlılık oranının fazlalığından olsa gerek. Hemen anaya dönüşmüş. Tahta kaşıkla başladıysak tahta kaşıkla karıştıralım. Bunu başka hiçbir şeye kullanmadım. Sadece birke karıştırmalarda kullandım. Karıştırmadığım zamanda da hafif şöyle bidonumu sallayarak da karışmasını sağladım. Kenarlarında ve üzerinde kef olduğu zaman keflerini de aldım. Bir köşesinden bunun kef mi yoksa ana mı olduğunu kontrol etmek için şöyle bakıyorum arkadaşlar. Üzerinde bir ana tabakası olmuş. Şuradan da görüyorsunuz. Hemen kalınca da tutmuş. Bunu bozmak istemiyorum. Bu benim ilk hünnap sirkem olacak. Bunu tekrar beklemeye alacağım. Ana biraz daha kalınlaştıktan sonra süzme işlemini yapacağım. Artık bunu karıştırma işlemim bitti. Yine kapatacağım. Lastiğini de taktım sıkı sıkı. Bir köşeye alıp ananın da kalınlaşmasını sağlayacağım. Anayı fazla oynatırsak ana dibine düşüyor ve yeniden sirkemiz ana yapmaya çalışıyor. Hem sirkemiz için zaman kaybı oluyor hem de analar daha ince oluyor. Bidonumuzu hiç hareket ettirmezsek anası daha kalın oluyor. Şimdi bunu dinlenmeye alıyorum. Arkadaşlar, hünnap sirkemi kuralı aşağı yukarı bir ay kadar zaman oldu. Ara ara da kontrol ediyordum. Bakar mısınız güzelliğine? Bir ayda bile kalıp gibi ana olmuş. Kenarından kaşıkla dokunuyorum. Kocaman bir tabaka var altında. Artık bunu süzmek istiyorum. Çünkü eğer süzmezsem sirkem bütün ana yapacak.
Alttaki meyveleri de görüyorsunuz. Çok fazla da suyu kalmadı. Analar suyunu da bitirmeye başladı. Elimde küçük bir kesik var. Eldiven giydim. Önce içerisinden anayı çıkartmak istiyorum. Şu ananın güzelliğini mutlaka görmenizi istiyorum. Altında meyveler parça parça duruyor. Dokunmasam 2 ay 3 ay kalsa daha kalın olacakmış. Bakar mısınız? O kadar güzel ki. Bunu yarım kiloluk bir kavanozum var. Bir dahaki sirke kurmalarımda kullanmak için kavanozuma alacağım. Kavanozuma koydum. Üzerine de kendi sirkesinden ilave edeceğim. Tülden bir kese diktim arkadaşlar. Bu çok kullanışlı oluyor. Hünnap zamanı daha geçmedi arkadaşlar. Mutlaka bunu 1 kilodan bile olsa deneyin. Çok sağlıklı ve çok şifalı bir meyve. Ben buna şekerin ilacı diyorum. Hünnapın tazesi ne kadar faydalıysa sirkesi daha faydalı diyebilirim. Bunu sabahları bir bardak suya 1 tatlı kaşığı koyarak içebilirsiniz. Suyunu iyi süzdürüyorum. Meyvem biraz fazla geldiği için sirkem biraz daha yoğun oldu. Yarıya kadar değil, kavanozumuzun 1/3'üne meyve koysak denk gelecek. Anamız açıkta kalmasın diye ananın üzerine sirkesinden ilave edeceğim. Geride kalan sirkemi de cam şişem var. Ona ilave edeceğim. Kapağını kapatıyorum. Elimde şöyle bir şişe var. İçerisine sirkemi dolduracağım. Meyveleri biraz fazla geldiği için sirkemiz biraz yoğun olmuş. Kabım biraz küçüktü. Sirke ilk süzümde biraz tortulu oluyor. İkinci, üçüncü süzümünde çok berrak bir renk alacaktır. Kapağını da kapatıyorum. 1 kilo hünnaptan 2 kilo sirkemiz oldu. Bu anayı serin, hafif karanlık bir ortamda saklayabilirsiniz. Güneş görmesin yeterli. Lezzeti de gerçekten çok güzel arkadaşlar. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Yapması da çok kolay. Bir videomun burada sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yazar ve videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.